Merhaba, hoş geldiniz. Bugün hafta sonu, güzel bir gün. İstanbul'da karlı, soğuk, kapalı bir hava var. Ama evlerimiz sıcacık. Umarım keyifle, mutlulukla ailemizle, sevdiklerimizle birlikte vakit geçiriyoruzdur. Şimdi yarın sabah kahvaltısı için, pazar kahvaltısı için güzel bir tarifim var. Pofuduk, yumuşacık, sıcacık fırından çıktığı gibi dumanı üstünde tüketebileceğiniz poğaça yapacağım. Yapılışı çok kolay, çok da çabuk. Sadece mayalı olduğu için bekleme süresi var o kadar ama gerçekten kolay yapılıyor. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Şimdi öncelikle kasemin içerisine 2 tatlı kaşığı şekerimi ilave ediyorum. 1 pakette kuru mayamı ilave ediyorum. Güzelce şöyle bir karıştırıyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık sıcağa yakın suyum var. Bunu da ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum ve mayamın ve şekerimin biraz erimesini sağlıyorum. Instant maya olduğundan dolayı çok fazla bu karıştırma esnasında bekletmemize gerek yok. Hemen çalışmaya başlıyor. Kolay maya adı üstünde. Şimdi 1 çay bardağı kadar sütüm var, onu ilave ediyorum. 1 çay bardağından 2 parmak eksik de yoğurdum var, onu ilave ediyorum. Güzelce yoğurdumu suyuyla birlikte koydum. Daha güzel kabarıyor bu şekilde. Bütün karışımımı güzelce şöyle bir karıştırıyorum. 2 yumurtamın bir tanesinin sarısını ayırdım. Geri kalanının sarısını ve akını karışımıma katıyorum. 175 gram kadar tereyağım var. Tereyağımı güzelce erittim. Bunu da ilave ediyorum. Aman Allah'ım, nasıl güzel pofuduk, yumuşacık, yumuş yumuş poğaçalar oluyor. Mis kokulu. Pastane poğaçasından hiç farkı yok. Göreceksiniz. Görüntü olarak da, tad olarak da umarım beğenir ve siz de evlerinizde bu tarifi denersiniz. Şimdi 5 su bardağı kadar elediğim unum var. Unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Önce spatulamla karıştıracağım, sonra izninizle elimle karıştırmaya devam edeceğim. Ama her zamanki gibi unu yavaş yavaş ilave etmekte fayda var. Kıvamını gördükçe eklemeye devam edebiliriz. Çok fazla sert bir hamur istemiyoruz çünkü. Artı 1 su bardağı daha yedek olarak koyduğum unum var. Duruma göre ilave etmeye devam edeceğim. Şimdi bu aşamada 2 tatlı kaşığı tuzum var. Onu ilave ediyorum. Direkt mayanın üstüne değil, unu koyduktan sonra tuzumuzu ilave ediyoruz. Bayağıca bir un alacak gibi. Bu sefer ben çok amaçlı un kullandım. Ama markasına göre, hasadına göre, çeşidine göre mutlaka unun su alışı farklılık gösterebiliyor. Şimdi izninizle ben elimle devam etmek istiyorum. Şöyle biraz un ilave edip spatulama temizliyorum. Ellerimi güzelce yıkadım. Evet, 5 su bardağı unumu komple ilave ettim. Bu yedek su bardağımda duruyor. Zannediyorum ondan da biraz alabileceğim. Ama yoğura yoğura kıvam aldırtacağız. Yedek unumu da aldım. Toplamda ne kadar un kullandığımı size açıklamalarda söyleyeceğim, yazacağım. Ama siz de böyle kontrollü olarak gidip ilave etmenizde fayda var. Evet, toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Bu güzel bir kıvama geldi. Benim için bu yeterli.
Böyle ele yapışmıyor. Bu elimde hamur olduğu için yapıştığına bakmayın. Diğer elimle baktığınız zaman elime yapışmayan ama yumuşak ve cıvık bir hamur elde ettik. Şimdi ben hamurumun üzerine streç filmle saracağım. Sıcak bir ortamda bir yarım saat en az dinlendireceğim. Evet, hamurumu 35 dakika çok güzel ılık bir yerde dinlendirdim. Güzelce kabardı. Gördüğünüz gibi nefis bir hamur oldu. Şimdi hamurumun bir havasını alıyorum arkadaşlar. Bu işlemi yapmazsanız eğer hamurunuz maya kokar. Maya koksun istemiyorsanız mutlaka biraz hamurun havasını almak lazım arkadaşlar. Şöyle azıcık yoğurup nefis bir hamur oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sakız gibi ama hiçbir şekilde ele yapışmıyor. Yumuşacık, çok kıvamlı, tam istediğim gibi bir hamur oldu. Şimdi hamurumu azıcık yoğurup beze yapacağım. Eşit parçalara bölüyorum hamurumu. Böyle sakız gibi bir hamur olması gerekli. Limon ölçüsünde bezeler oluşturacağız. Bezelerimizi oluşturup kenara koyuyoruz. Böyle uçlarını altta toplayıp yuvarlıyoruz. Çok basit yapılışı, çok kolay. Gördüğünüz gibi hamurum o kadar güzel ki sakız gibi yumuşacık, istediğiniz gibi şekil alıyor ve hiçbir şekilde de yapışmıyor. Çok güzel bir hamur. Evet arkadaşlar, bezelerimizi güzelce yaptık. Şimdi hamurumuzu elimize bastırarak çok basit, gayet kolay açıyoruz. Böyle azıcık ortasına peynir koyuyoruz. Arzu edenler peynir koymayabilirler. Şimdi uçlarından bastırıyoruz ve yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tam ortasına parmağımı bastırıyorum ve şekil veriyorum. O klasik bildiğimiz pastane poğaçasının şekli var ya, işte o arkadaşlar. Böyle bastırıyoruz ve yağladığımız tepsiye götürüyoruz. Bütün poğaçalarımızı aynı şekilde elimizde açıyoruz. Ne kadar kolay görüyor musunuz? Hiç yapışmadan zaten güzel açılıyor. Çünkü çok güzel bir hamur hazırladık. Aynen verdiğim ölçülere dikkat ederseniz siz de böyle çok güzel hamur açabilirsiniz. Hiç yapışmadan kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Güzelce bastırıyoruz uçlarını. Gördüğünüz gibi. Bastırdıktan sonra ortasına parmağımızı bastırıyoruz ve o poğaça şeklini veriyoruz. Bütün poğaçalarımızı aynı bu yöntemle hazırlıyoruz. Ben bazen söylüyorum, çocuk oyuncağı çocuk bile yapabilir dediğimde bazı sevgili izleyicilerim bana yorum yapıyorlar. Sizin eliniz alışık, hiç de kolay değil. Çocuk oyuncağı falan değil, gayet zor diye. Hayır arkadaşlar, denemeden bilemezsiniz. Mutfak deneme yanılma yöntemi. Gireceksiniz mutfakta, bunları deneyip yapacaksınız. Göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. Şimdi önünüzde böyle bir görsel varken, birisi size bunun püf noktalarını anlatırken ve aynısını uygularsanız olmama gibi bir şansı yok. Gerçekten çok kolay. El becerisi tabii ki gerekli ama çok çok elzem değil. Zaman içerisinde siz de eliniz gelişip tam bütün olarak yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi hiç de öyle zannedildiği gibi zor değil. Yeter ki videoları sonuna kadar izleyin, detaylara dikkat edin ve aynısını uygulamaya çalışın. Bu kadar basit. Zaten Türk hanımları çok çok hamarattır. Eminim birçok hanımımız bunları biliyorlar. Ama bilmeyen yeni genç kızlarımız için, bekar beylerimiz için, daha gençler için de biz bu şekilde gösteriyoruz. Sizler de aynısını
gayet rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bu ölçüde tabii ki biraz da kabaracak büyük poğaçalar olacak bunlar arkadaşlar. Ona göre çift tepsi yapabilirsiniz. Sizinle sohbet ederken neredeyse zaten bütün poğaçalar bitmek üzere. Beni bu dakikaya kadar izleyen bütün sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgi yolluyorum buradan. Eğer bu videoda tanıştıysak, ilk defa benimle karşılaştıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi daha çok tarifim olacak inşallah. Kanalıma abone olur ve o abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini açarsanız her paylaştığım yeni tarif videom ilk olarak size iletilecektir. Hiçbir tarifimizi de kaçırmamış olacaksınız. Videolarımı izleyip beğenmeyi de lütfen unutmayın ki bu da bana sizlerin desteği olacak arkadaşlar. Ben de sevgiyle size yeni tarifler yapmaya ve paylaşmaya devam edeceğim. Evet, poğaçalarımızın hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Fırınımı birazdan açacağım ama tabii tepsi mayası yaptıracağız önce hamurlarımıza. Poğaçalarımız hazır oldu. Şimdi temiz bir masa örtüsünü poğaçalarımızın üzerine kapatıyoruz. Bir 15 dakika kadar tepsi mayamızı yaptırıyoruz. Evet, poğaçalarımızı 15 dakika tepsi mayası yaptırdık. Şimdi yumurta sarısını ayırdığım yumurta sarılarına çok az süt, biraz da ayçiçek yağı koyup sarılarımı güzelce sulandırdım. Poğaçalarımı çok hırpalamadan, mayasını kaçırmadan güzelce bu yumurta sarısını poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu arada 180 derece fırınımı önceden ısıttım. 180 derece fırına 35-40 dakika kontrollü bir şekilde nar gibi kızarana kadar göndereceğim. Kontrollü olmasında fayda var. Her fırının çünkü pişirme özelliği farklıdır. Bazısı 170-180 derecede, bazen 35 dakika, bazen 40 dakika sürebiliyor. Evet. Bütün poğaçalarımı yumurta sarısıyla buladım. Evet arkadaşlar, poğaçamız fırınımızdan çıktı. 180 derecede yaklaşık 15-20 dakika arasında pişti. O yüzden kontrollü olmanızda fayda var diyorum. Biraz soğusun çünkü çok çok sıcak. Size dokusunu göstereceğim. Poğaçalarım harika oldu arkadaşlar. Size şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık dokusu var. Tam pastane poğaçası. Mis gibi. 15-20 dakikada piştiler. Hazırlamam zaten 5 dakika. Sadece bekleme süresi fazlaydı. İç dokusunu da size göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel bir poğaça oldu arkadaşlar. Bu lezzetleri yapıp çocuklarınıza, sevdiklerinizle güzel kahvaltılar, çayın yanında keyifli anlar geçirmenizi diliyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.